Evet, yeleğimizi tamamladım. Kesme işlemini de bitirdim. Gördüğünüz gibi yeleğimizin son hali bu şekilde. Yeni yaklaşık 30-31 arası. Şöyle boyuna bakayım. Boy olarak da 37 santimetre. Kol ve etek ucu arası şöyle 24 santimetre. Evet, bu ölçülerle yaklaşık 1,5-2 yaş arası için uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi gerçekten görsel olarak güzel bir model. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle yine bebek yeleği yapacağız. Bunun için kullandığım malzeme Kartopu Bebe adında bir ip kullanacağım. Bu ipleri ben hobbyum.com'dan sipariş ettim. Beşli paketler halinde değişik renklerde aldım. Gerçekten fiyatları çok uygun. Eğer alacaksanız tavsiye ederim oradan almanızı. Çünkü fiyatlar gerçekten çok uygun. 5 tanesi 9.75'e falan geldi. Bu şekilde Kartopu Bebe adında bir ip kullanacağım. İpin özellikleri 300 metre. 10 santimetreye 18 ilmek düşüyor yaklaşık. 4 numara şiş yazılmış ama ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Evet, ipim bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet, şiş olarak dediğim gibi 3,5 numara şiş kullanacağım. Evet, 72 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Evet, 72 ilmek attım. Şimdi önde ve arkada düz örerek 3 sıra haroşa öreceğiz. Dediğim gibi önde ve arkada düz örerek 3 sıra haroşa örüp ilk iliğimizi açacağız. Evet, bu şekilde önde ve arkada düz örüyoruz. Evet, 3 sıra haroşa ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi ilk iliğimizi yapacağız. Toplamda yaka için 5 haroşa sırası yapacağım. Ama 3. haroşadan sonra ilk iliğimi yapıyorum. Baştaki ilk 3 ilmeği örüyorum. Bir kez doluyorum. Ve daha sonraki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve bu şekilde yine düz örerek önde ve arkada toplamda 5 sıra haroşa olana kadar devam ediyorum. Evet, 5 sıra haroşa ördüm. Gördüğünüz gibi şu ipim sol tarafta. Burayı ön kabul ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa ördüm. Şimdi roba kısmına geçeceğim. Artık artırma işlemlerine başlayacağım. Başta ve sonda 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. İlik ve düğme yerleri için. Evet, ilk önce 6 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 ilmek ördükten sonra bu roba kısmında burgu işlemi yapacağım. Bir ilmek örüyorum. Bir kez artırıyorum. Dolama işlemi yapıyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Bu 4 ilmekler burgu olacak ileriki sıralarda. Evet, 4 ilmek ördükten sonra bir kez doluyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Evet, yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3
4. Bir kez doluyorum ve 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Ve yine bir kez doluyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Ve yine bir kez doluyorum. Bu sefer 8 ilmek örüyorum. Burası arka için. O yüzden ilmekleri fazla öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 ilmek ördükten sonra yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Bir kez doluyorum ve 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Yine bir kez doluyorum ve 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yine bir kez doluyorum ve 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Ve yine bir kez doluyorum. 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Ve yine bir kez doluyorum. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Evet, sonda 7 tane ilmeğim kaldı. 4 ilmek ördük. Yine bir kez doluyorum ve bir ilmek örüyorum. Sonda yine 6 haroşam kaldı. Yani bu bir ilmekten önce yine dolama işlemi yaptım. Burada doladım, 4 ördüm, bir kez doladım ve 1 ördüm. Ve 6 ilmeği örüyorum. Bunun ayrımları bu şekilde. Dediğim gibi 4 yaptığımız ilmekler burgu işlemi olacak. Şimdi arka sıraya dönüyorum. Arka sırada baştaki ve sondaki 6 haroşa hariç aradaki bütün ilmekleri ters öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Doladığım ilmekler de dahil. Sonda 6 ilmek kalana kadar bu şekilde ters örüyorum. Evet, bu sıra sonuna kadar, sonda 6 ilmek kalana kadar ters örüp sondaki 6 ilmeği düz öreceğiz. Evet, arka sırayı bitirdim. Tekrar ön yüze geldim. Görüntü şu şekilde. Görmüş olduğunuz şu dörtlü ilmekleri şimdi burma işlemi yapacağım. Artırmalarımız buralarda gördüğünüz gibi. Şu dörtlü ilmeklerimiz var. 3 olanlar değil de 4 olanlar. Onları şimdi burma işlemi yapacağız. Bir düz yönde artırma işlemi yapıyoruz. Daha sonra tersini ördükten sonra diğer ön yüze geçtiğimiz zaman da burgu işlemi yapacağız. Yani bir düz sırada artırma işlemi yapıyoruz. Bir düz sırada da burma işlemi yapıyoruz. Şimdi o dörtlü ilmeklere gelene kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Burada şimdi artırma işlemi yapmıyoruz hiç. Sadece burgu işlemi yapacağız. Dediğim gibi o dörtlü ilmeklerde burgu işlemi yapıyoruz. Yani bu sırada şu an artırma yapmayacağız. Mevcut ilmekleri örüyorum. Evet, dörtlü ilmeğimize geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada
burma işlemi yapacağız. Şu 2 tane ilmeği şunun önüne geçireceğiz. Bunun için şöyle bir çatal iğneden yardım alacağım. Öncelikle şu baştaki 2 ilmeği sağdaki şişime alıp bekletiyorum. Daha sonraki 2 ilmeği şu şekilde çatal iğne yardımıyla çıkartıyorum ve bunu şu an bekletiyorum. Daha sonra o 2 ilmeği tekrar şişime takıyorum ve sonra çatal iğnedeki 2 ilmeği şu şekilde şişime geçiriyorum. Evet, burma işlemini yaptım. Şimdi bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi burma işlemi bu şekilde. Sonra yine diğer dörtlüye gelene kadar ilmekleri örüyorum. Evet, yine 4 ilmeğimize geldik. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi burma işlemi yapıyorum. Artırmalarımızı hep bu 4 ilmeğin sağında ve solunda yapacağız. Evet, yine ilmekleri geçirdim ve yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde 4 olan ilmekleri sıra sonuna kadar burma işlemi yapıyorum. Evet, yine dörtlüye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Evet, yine 4 ilmeğe geldim. Yine aynı şekilde ilmekleri yerini değiştiriyorum. Dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde bu dörtlü ilmeklerin yönünü değiştirerek hiçbir artırma yapmadan düz olarak örmeye devam ediyoruz. Evet, ön yüzünü bitirdim. Gördüğünüz gibi burma işlemlerini dörtlü ilmeklerin hepsinde uyguladım. Toplamda 8 tane burgum var. Gördüğünüz gibi 8 tane burgu oldu. Arka yüzde yine aynı şekilde dediğim gibi baştaki ve sondaki 6 haroşa hariç diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde. Baştaki 6 tane düz. Evet, arada kalan diğer ilmekler ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şu an görünen bu şekilde şu dörtlü ilmeklerimiz. Bu sırada yine artırma işlemi yapacağım. Dediğim gibi artırma işlemini şu görmüş olduğunuz 4 ilmeğin sağında ve solunda yapacağım. Yani hep bu 4 ilmeklerin sağında ve solunda dolama işlemi yapacağım. Bir ön sırada artırma yapıyoruz. Daha sonra tersini örüp tekrar ön yüze geldiğimizde de burma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada artırma yapmadım burma işlemi yaparken. Şimdi bu sırada yine artırma işlemi yapacağım. Burada belli zaten 4 ilmeğimiz. Bunun sağında ve solunda dolama işlemleri yapacağım. Bütün 4 ilmeklerin
sağında ve solunda artırma yapacağım. Yani bir ön sırada artırma yapıyorum. Diğer ön sıraya geldiğim zaman da burma işlemi yapıyorum. Evet, şimdi dörtlü ilmeklere kadar örüyorum. Ön yüzde olduğum için ilmekleri hep düz örüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi dörtlü ilmekteyim. Şu vurduğum yer yani. Bu dörtlü ilmekten önce bir dolama yapıyorum. 4 ilmeği örüyorum. Ve 4 ilmek bittikten sonra yine dolama işlemi yapıyorum. Yani artırma yerlerimiz hep bu 4 ilmeğin sağı ve solu. Tekrar yine 4 ilmeğe kadar örüyorum. Evet, yine 4 ilmeğimize geldik. Bir kez doluyorum. 4 ilmeği örüyorum. Ve 4 ilmekten sonra yine doluyorum. Tekrar yine diğer 4 ilmeğe kadar örüyorum. Gördüğünüz gibi yine 4 ilmeğe geldim. Bir kez doluyorum. Bu 4 ilmeği örüyorum. Ve yine bir kez doluyorum. Evet, bu sırada hep bu işlemi yapacağız. 4 ilmeklerin sağında ve solunda dolama işlemi yapıyoruz. Evet, ön yüz bitti. Arka yüzde yine aynı şekilde baştaki ve sondaki alt haroşa hariç aradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Yine burada burma işlemi yapacağım. Dediğim gibi artırma işlemini yaptım. Daha sonra ters yönünü ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde olduğum için burada burma işlemini yapacağım. Burada artırma işlemi yapmıyoruz. Sadece bu 4 ilmeğimizi az önce olduğu gibi burma işlemi yapıyoruz. Yani modelimiz bu şekilde. Bir burma, bir artırma yaparak bu şekilde yeleğimizi artırıyoruz. Yani büyütüyoruz. Roba kısmı bu şekilde oluşacak. Evet, şimdi yine tekrar burma işlemi yapacağım. O dörtlü ilmeğe gelene kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, dörtlü ilmeğimize geldim. Yine baştaki 2 ilmeği bekletiyorum. Bu şekilde hiç artırma yapmadan sadece burma işlemi yapıyoruz bu sırada. Bu yaptığımız işlemleri tekrar ederek robayı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi ikinci burma işlemini de yaptık. Evet, bu şekilde robamızı oluşturuyoruz. Bir ön yüzde artırarak diğer ön yüzde burma işlemi yaparak. Evet, ben roba kısmının artırmalarını tamamladım. Şu şekilde sadece burgu yaptığımız yerleri sayarsak yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. burguyu yapmışım ve tersini bitirmişim. Şu şekilde saydığımız zaman da 9 tane delik var yanlarda. Evet, artırma işlemini bitirdim. Şimdi 3 sıra önde ve arkada düz örerek haroşa öreceğim. Daha sonra da
kolları kesip gövde kısmına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi 9 tane vurgu işlemi yaptım. 9 tane de delik var yanlarda. Şöyle sırasıyla saydığımız zaman. Şimdi 3 sıra önde ve arkada düz örerek haroşa yapacağım ve daha sonra kolları keseceğim. Evet, bu şekilde önde ve arkada düz örüyorum ve 3 sıra haroşa yapıyorum bütün ilmekleri. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa ördüm önde ve arkada düz örerek komple baştan sona kadar bütün ilmekleri haroşa olarak ördüm. Şimdi kol kesimlerine geçeceğim. Artık kolları keseceğiz ve gövdeye devam edeceğiz. Evet, ön taraf için 35 ilmek örüyorum ön bir parça için. Haroşalar da dahil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet, gördüğünüz gibi ön taraf için 35 ilmek ördüm. Şimdi 35 ilmeği ördükten sonra kollar için 44 ilmek ayıracağım. Buradan itibaren 44 ilmek sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ve 44. Evet, şu şekilde 44 ilmek saydım. Buraya işaret koyuyorum. 44 ilmek sonrasına şu şekilde çatal iğne geçiriyorum. Yani bu ilmekleri, bu 44 ilmeği kol için keseceğim şimdi. Evet, çatal iğnenin olduğu yere gelene kadar kesme işlemi yapacağız. Baştaki ilk 2 ilmeği örüyorum ve ilk ördüğümü diğerinin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde işaret koyduğumuz yere kadar kesme işlemi yapıyorum. Yani bu 44 ilmeği kesiyoruz. Evet, işaret koyduğum yere geldik. Gördüğünüz gibi bir tane ilmeğim kaldı. Şu an işaret koyduğum yerdeyiz. Burada bir tane ilmeğim var. Şimdi bunu çıkartıyorum. Ve bu ilmeği de yine aynı şekilde bu tarafa kesiyorum. Yani kalan tek ilmeğimi de kesmiş oldum. Evet, 44 ilmeği bu şekilde kol için kesmiş oldum. Şimdi arka için 59 ilmek var. 59 ilmek öreceğim. Yalnız yuvarlamak için arada bir tane ilmek artıracağım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu şekilde bir tane ilmek artıracağım. 9 10. Şu an artırdığım ilmekle birlikte 10 ilmek oldu. Toplamda 60 ilmek olana kadar bu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet, artırdığım ilmekle birlikte 60 ilmek ördüm. Şimdi diğer kol kesimine geçeceğim. 60 ilmekten sonra yine tekrar ilmeklerimi sayıyorum ve 44 ilmek sonrasına bu şekilde yine az önceki gibi işaret yerleştirdim. Şimdi yine aradaki ilmekleri diğer kol için kesiyorum.
Yine baştaki 2 ilmeği örüyorum ve kesme işlemine başlıyorum. Evet, işaretlediğimiz yere gelene kadar bu şekilde diğer kolda kesiyoruz. Evet, yine işaret koyduğum yerdeyim. Gördüğünüz gibi burada kalan bir ilmeği de yine kesiyorum. Evet, diğer kol kesme işlemimiz de bitti. Kolları artık kesmiş olduk. Şimdi kalan 35 ilmeği yine düz bir şekilde örüyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, kolları kestikten sonraki halini göstermek istedim. Artık robamız ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi ön tarafı kesilen kollar. Bu şekilde. Şimdi bir sıra daha haroşa gideceğim. Önde düz örmüştük. Şimdi ters yönünde yine düz öreceğim. Ve şu koltuk altlarında 3'er ilmek artırma yapacağım. Evet, koltuk altına gelene kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, koltuk altına kadar düz olarak ördüm. Şimdi koltuk altı için 3 ilmek artıracağım. Şu şekilde 1 2 3. Gördüğünüz gibi 3 ilmek artırma yaptım. Ve örmeye devam ediyorum. Diğer koltuk altına gelene kadar bu şekilde düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, yine diğer kola geldim. Aynı şekilde 3 ilmek artırıyorum. Koltuk altı için. Ve örmeye yine devam ediyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Evet, tekrar ön yüze geldim. Artık haroşa yapmayacağız. Artık modelimize geçiyoruz. Baştaki haroşaları yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Başta ve sonda alt haroşayı. Artık düz örgüye geçiyoruz. Şimdi bu sırada baştan sona kadar bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Arka sırada ise baştaki ve sondaki altı haroşalar hariç aradaki bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Yani 2 sıra sonra modelimize geçeceğiz. Şu an örgümüzün ön yüzündeyim. Burayı bir sıra düz olarak öreceğim. Arka sırada da haroşalar hariç ters olarak öreceğim. Ve daha sonra modelimize geçeceğiz. Şimdi koltuk altını göstereceğim. Artırdığım ilmekleri. Evet, koltuk altına geliyorum. Evet, koltuk altındaki artırdığım 3 ilmekteyim. Bunları yine aynı şekilde ilmek gibi düz olarak örüyorum.
Evet, bu şekilde bu sırayı düz, arka sırayı da ters olarak örüyoruz. Evet, ben bir sıra düz, arka sırada ters olarak 2 sıra ördüm. Şu şekilde gördüğünüz gibi önden bakınca 2 ilmek. Şimdi artık modelin yapılışına geçeceğim. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Yani şu baştaki ve sondaki 6 haroşa hariç aradaki bütün ilmeklerin 4'ün katları olması gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi eğer eksikse artırarak, fazlaysa da 2 ilmeği bir keserek ayarlayabiliriz. Şimdi modelin yapılışına geçiyorum. Öncelikle baştaki 6 haroşayı örüyorum. Evet, 6 haroşayı ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra şu 4 ilmeğimiz ördüğümüz şu araya, yani kenarda 2 2 düz ilmeğimiz kalacak. Şu baştan saydığımız zaman ikinci ve üçüncünün arasına, yani şu haroşanın bittiği yere, yani şu 2 ilmeğin arasındaki boşluğa batıyorum. Şurası. Şu şekilde arkadan ilmeğimi çekerek alıyorum. Evet, bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Daha sonra sonraki 4 ilmeğin arasında yine aynı şekilde ilmek çıkartıyorum. Yani bunları daha örmedim. Burada 4 ilmek var. Ördüğümün ikisinin arasından çıkardım. Daha sonra örmediğim 4 ilmeğin şu arasında, yani tam haroşanın bittiği yerden tekrar ilmek çıkartıyorum. İlmeğinizi gevşek olarak çıkartabilirsiniz. Daha sonra 4 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 ilmeği ördüm. Yine aynı şekilde bu batmış olduğum yer belli zaten. Şurayı batmıştım az önce. Yine aynı yerden ilmek çıkartıyorum. Şu az önceki battığım yer, ikinci battığım yer. Yine aynı şekilde buradan aynı yere batarak ilmek çıkartıyorum. Bunu olabildiğince gevşek bırakmaya çalışın. Daha sonra yine aynı şekilde sonraki 4 ilmeğin arasına batacağım. Yani şu şekilde ikinci ve üçüncünün arasına batıyorum. Gördüğünüz gibi yine 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 ilmek ördüm. Yine az önce battığım yere batıyorum. Burada belli zaten. Evet, yine ilmeği çektim. Daha sonra yine bu 4 ilmeğimin arasına, yani 2 2 tam ortasına tekrar batarak ilmek alıyorum. Aldım. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4.
Yine aynı şekilde 4 ilmeği ördükten sonra yine buraya batıyorum. Yine buradan ilmek çıkartıyorum. Bu ilk sıra biraz zor gelebilir ama daha sonra kolaylaşacak. Evet, yine ilmek çıkardım. Daha sonra yine bu 4 ilmeğin arasından ilmek çıkartıyorum. Evet, çıkarttım. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yine bu aynı yere batıyorum. Ve ilmek çıkartıyorum. Çıkarttım. Daha sonra dörtlü ilmeğin arasına batarak ilmek çıkartıyorum. Evet, yine çıkarttım. 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde aynı yere batacağım. Şu az önce battığım yer. İlmek çıkardım. Daha sonra dörtlü ilmeğin ortasından yine evet, yine ilmek çıkarttım. Ve 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde çektim ve 4 ilmeğin ortasından yine çektim ve 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yine aynı şekilde ve yine 4'ün arasından dört ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde bir en son yaptığımın altına batıyorum ve 4 ilmeğin yine ortasına ve 4 ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde önce en son yaptığımı ve 4 ilmeğin ortasına ve 4 ilmek örüyorum. Evet, bu şekilde bir en son yaptığımın dibine bir iki ilmeğin yani 4 ilmeğin ortasına batarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda sadece bir tane bu şekilde yaptım.
Bir 4 tane ördüm. Haroşalara geldim. Ve haroşaları yaparak bu sırayı bitiriyorum. Bir dahaki modelde kaydırma yapacağız. Evet, şimdi bu sırayı tamamladık. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada öncelikle alt haroşamızı düz olarak örüyorum. Evet, şu görmüş olduğumuz normal ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ama şu uzattığımız ilmekleri örmeden diğer şişimize aktaracağız. Yani şu şekilde normal ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi az önce çıkardığımız ilmek vardı. Bunu şişimize aynen aktarıyoruz. Yine diğeri gördüğünüz gibi aynen şişime aktardım. Daha sonra aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani 4 ilmeğimizi. Sadece aktardığımız ilmekleri aynen diğer şişimize geçiriyoruz. Diğer normal ilmeklerimizi de ters olarak örmeye devam ediyoruz. Yani arka sırada bu şekilde işlem yapıyoruz. Gördüğünüz gibi uzattığımız ilmek, onları hiç örmeden şişimize aktarıyoruz. Diğer ilmekleri ters örüyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka sırayı bu şekilde bitirdim. Tekrar ön yüze geldim. Önde görüntü bu şekilde. Şimdi o çıkarttığımız ilmekleri az önce örmeden almıştık. O ilmekleri kadar geliyorum. Evet. Şimdi o çıkarmış olduğumuz ilmekten önce şu an bir tane ilmeğimiz var. Gördüğünüz gibi. O ilmeği şu şekilde, yani çıkarmış olduğumuz ilmeği şu normal ilmeğimizin üzerinden şu şekilde geçiriyoruz. Yani atlatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonra bu ilmeğimizi örüyoruz. Evet, şimdi çıkarmış olduğumuz ilmek var ve o ilmekten sonra bir ilmeğimiz var. Bunu da şu ilmeği onun üstünden geçirerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi o asıldığımız ilmekleri yanındaki ilmeklerin üzerinden geçiriyoruz. Evet, yine o ilmekteyiz. Şu şekilde yanındaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve o ilmeği örüyorum. Yine
asıldığımız ilmek. Yanındaki ilmeği onun altından geçiriyorum. Şu şekilde. Tekrar yerleştirip örüyorum. Yine asıldığımız ilmek. Yine yanındaki ilmeğin üzerinden onu geçirip serbest bırakıyorum. Yine asıldığımız ilmek ve yanındaki ilmek. Şu şekilde. Diğer ilmeği altından geçiriyorum. Yani o ilmeklerimizi bu şekilde serbest bırakıyoruz. Yani görüntü şu şekilde oluyor. Yine örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi asıldığım ilmeği yanındaki ilmeğin üstünden geçirip serbest bırakıyorum. Yine asıldığım ilmek ve yanındaki ilmek. Şu şekilde yanındaki ilmeği altından çıkartıyorum ve onu serbest bırakıyorum. Ve tekrar bu ilmeği örmeye devam ediyorum. Yine şu şekilde üstünden atlatıp örüyorum. Yani bu ilmeklerimizi, bu çıkardığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz bu sırada. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, modelimizin son hali bu şekilde. Bu sırayı tamamladım. Şimdi arka sırada baştaki ve sondaki haroşalar hariç aradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, altı haroşamızı düz olarak ördük. Diğer arada kalan bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Daha sonra tekrar ön yüze döndüğümüzde yine modeli yapacağız. Ama bu sefer kaydırarak yapacağız. Evet, sıra sonuna kadar aradaki ilmekleri ters örüyoruz. Evet, arka yüzünü ters olarak bitirdim. Şimdi yine modelimize geçiyoruz. Bu sefer kaydırma yapacağız modelimizde. Yine aynı modelimizi uygulayacağız. Ama bu sefer kaydırarak uygulayacağız. Birinci modelimizde 4 tane örüp daha sonra ilmek çıkarmıştık. Bu arada 2 ilik açmıştım.
Birazdan 3. iliği de açacağım. Öncelikle alt haroşamızı örüyoruz. Evet, alt haroşamızı ördük. Şimdi modele geçiyoruz. Az önce 4 ilmek örüp daha sonra ilmek çekmiştim. Şimdi ise 2 ilmek örüyorum. 1 2 ilmek ördükten sonra artık ilmek çekeceğimiz yerler bu görmüş olduğunuz boşluklar. Yani şu 2 ilmek çektiğimiz yerin tam ortasına gelen yerler şurada görüyorsunuz. Zaten belli olmaya başladı. Evet, 2 ilmek ördüm. Şimdi buradan, yani şu aşağıdaki ilmek çektiğimiz yerlerin ortasına gelen yerden şu 2 ilmeğin ortasına geliyor. Oradan ilmek çıkartıyorum. Yani aynı işlemi yapıyoruz yine. İlmeği çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeğin arasına, yani o boşluğa denk geliyor. Yine ilmek çıkartıyorum. Evet, ilmek çıkarttım. Daha sonra şu ikisinin ortasına gelen yer, yani şu boşluk olan yer. Yine bir ilmek çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi iki yerden ilmek çıkarttım. Şimdi 4 ilmek örüyorum yine. 1 2 3 4. 4 ilmeği ördükten sonra yine aynı şekilde bu ilmek çıkarttığım yerden yine ilmek çıkartıyorum. Yani 2 geriden 2 tane de ileriden ilmek çıkartıyorum. İlmeği çıkarttım. Yine şu 2 ilmeğin arasından, yani şu boşluk olan yerden, şu önceki çektiğim 2 ilmeğin tam ortasına gelen yer boşluk orası. Oradan yine ilmek çekiyorum. Evet, çektim. Yine 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra yine gerideki boşluktan ve ilerideki boşluktan, yani şu 2 ilmeğin arasına gelen yerden, yani aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Şimdi artık belli oluyor nereden alacağımız ilmekleri. Yine 4 ilmek örüyorum. Dört ilmek ördükten sonra yine bir gerideki boşluktan ve bir ilerideki boşluktan ilmek çıkartıyorum. Birinci ilmeği çıkarttım. Daha sonraki 2 ilmeğin arasında, yani şu boşluktan tekrar ilmek çıkartıyorum ve yine 4 ilmek örüyorum. Evet, 4 ilmeği ördüm. Yine aynı şekilde bir gerideki boşluktan, bir ilerideki boşluktan 2 ilmek çıkartıyorum. Ve yine 4 ilmek örüyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi ilmek çıkarttım. 4 tane ördüm. Yine aynı şekilde ilmek çıkarttım. Ve 2 tane kaldı, gördüğünüz gibi onları örüyorum. Daha sonra haroşalarım var. Onları yine örüyorum. Evet, bu şekilde kaydırma yapmış olduk modelimizde. Model aynı ama sadece
Başta az önce 4 ilmekle ilmek çekmiştik. Şimdiki sırada ise 2 ilmek örüp daha sonra ilmek çektik. Arka sırada yine aynı şekilde çektiğimiz ilmekleri direkt alıyoruz. Diğerlerini ters örüyoruz. Baştaki haroşaları düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet. Normal ilmeklerimizi ters örüyorum aradaki. Ama çekmiş olduğumuz şu ilmekler görüyorsunuz. İlmek çıkarmıştık. İpimiz şöyle arka taraftayken onları direkt hiç örmeden şişimize alıyoruz. Daha sonra diğer ilmekleri örüyorum. Normal ilmekleri. 3 4. Evet, çektiğim ilmekteyim yine. Bunu yine düz olarak şişime hiç örmeden alıyorum. Daha sonra 4 ilmek örüyorum. Yani bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Az önceki gibi. O çektiğimiz ilmekleri hiç örmeden şişimize aktarıyoruz. Diğer normal ilmeklerimizi ise ters olarak örüyoruz. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi ben bu ilikleri 14 sıra arayla açmıştım. Yine 14 sıra oldu. Şimdi 3. iliğimi açacağım. Öncelikle 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek ördüm. Bir kez doluyorum ve 2 ilmeği birlikte keserek 3. iliğimizi oluşturuyoruz. Evet, şimdi çekmiş olduğumuz ilmekleri diğer ilmeklerinden üzerinden atlatacağım. Gördüğünüz gibi çekmiş olduğum ilmek yanındaki ilmeği şu şekilde altından geçiriyorum ve ilmekleri örüyorum. O çekmiş olduğumuz ilmekleri, yani yanındaki ilmeklerin altından üstünden geçirerek şu şekilde modelimizi ortaya çıkartıyoruz. Yine gördüğünüz gibi şu ilmeği alıyorum. Üzerinden atlatmış oluyorum yani. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Evet, yine ön yüzünü bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine baştaki ve sondaki alt haroşalar hariç aradaki bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ve bu sıra bittikten sonra tekrar ön yüze geldiğimizde aynı modelimizi uygulayacağız. Evet, alt haroşayı düz olarak ördüm. Diğer arada kalan bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi yeleğimizin modeli ortaya çıkmaya başladı. Model bu şekilde. Şimdi yine modelimizi uygulayacağız. Yine birincisinde olduğu gibi 4 ilmek öreceğim ve 2 geriden, yerleri artık belli gördüğünüz gibi, buralardan ilmek çekerek yine modeli yapmaya devam edeceğim. Kaydırma işleminde daha sonrakinde de 2 ilmek örüyoruz ve daha sonra ilmek çekme işlemini yapıyoruz. Şimdi yine
İlk modelde olduğu gibi tekrar göstereceğim. Öncelikle haraşolarımı örüyorum. Yaptığımız işlem aynı. Sadece başlangıçlarda kaydırma yapıyorum. Evet, ilmeklerimizin olduğu yere geldim. Şimdi 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Yani şu altta ilk yaptığım yerdeki işlemi yapıyorum. 4 ilmek ördüm. Şuradan şu 2 ilmeğin arasına dönüyorum ve oradan ilmek çıkartıyorum. Daha sonra şurada belli zaten. Şu az önce ilmek çıkardığımız yerlerin tam bağlantı yeri. Şu 2 ilmeğin de arası, 2 ilmek sonrası. Evet, ilmeği çıkardım. Şu 2 ilmeğin arasında tekrar ilmek çıkartıyorum ve 4 tane düz örüyorum. Evet, 4 tane ördüm. Tekrar geri geliyorum. Buradan ilmek çıkartıyorum. Ve daha sonra yine şu aradan, yani şu 2 ilmek sonrasındaki aradan tekrar ilmek çıkartıyorum ve 4 ilmeği örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde 4 ilmek ördüm ve ilmek çıkartarak devam ettim. Daha sonraki ikinci motife geçtiğimizde 2 ilmek öreceğim ve ilmek çıkartacağım. Yani bu işlemleri tekrar ederek yeleğimizi oluşturacağız. Evet, gördüğünüz gibi ben modeli uyguladım. Modeli şu şekilde saydığımız zaman şu an yaklaşık 15 kere yaptım. Yani 15 sıra bu modeli uyguladım. Şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15 kere uyguladım. Şimdi 16.'ya geçiyorum. 16.'dan sonra da kenar haroşalarını yapacağım. Şimdi 16. modeli uygulayacağım. Yine aynı şekilde kaydırma yaparak evet, az öncekini 4 örmüştüm. Daha sonra modele geçmiştim. Şimdi 2 ilmek öreceğim ve daha sonra modele geçeceğim. 2 ilmek örüyorum. 1 2 ve ilmek çıkartıyorum. Yine aynı şekilde ilmeği çıkarttım ve 4 örüyorum. Yine 4 örüyorum. Bu şekilde 16. modelimizi uygulayacağız. Evet, ön yüzde ilmek çıkarttım. Arka yüzde yine çıkardığım ilmekler hariç diğer ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi yine yerleştirme işlemi yapacağım. Şu ilmekleri, çektiğim ilmekleri. Dediğim gibi 16. modelimizi uyguladık. Evet, yine çektiğimiz ilmekleri bu şekilde yerleştirme işlemi yapıyorum.
16. modeldeyiz şu an. Evet, 16. modelde bu işlemi yaptıktan sonra diğer modellerde arkada ters örüyorduk arada. Ama şimdi 5 sıra haroşa yapacağım için artık kenar kısmına geldiğim için bu 16. bu işlemi yaptıktan sonra, yani bu sıradan sonra arka yüze geldiğim zaman ters örmeyeceğim, artık düz öreceğim. Önde ve arkada düz örerek şu şekilde 5 sıra haroşa yapacağım. Yani bu işlemden sonra arkada diğerlerinde olduğu gibi ters örmüyoruz. 16. bu modeli yaptıktan sonra arkada düz olarak öreceğiz. Ve artık ön yüzde ve arka yüzde düz örerek uçlarda 5 sıra haroşa örüp yeleğimizi bitireceğiz. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Evet, modelimiz bu şekilde. Görüntü olarak. Dediğim gibi bu işlemi bitirdikten sonra arka yüzde komple bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Evet, 16. modelden sonra gördüğünüz gibi 5 sıra haroşa ördüm. 16. modelde. Evet, arkada ve önde düz örerek haroşaları 5 sıra ördüm. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Artık yeleğimizi kesiyoruz. Baştaki ilk 2 ilmeğimi örüyorum ve kesme işlemine başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet, yeleğimizi tamamladım. Kesme işlemini de bitirdim. Gördüğünüz gibi yeleğimizin son hali bu şekilde. İlk modeli yaparken şu başlangıçları karıştırmamanız için, yani ilk başladığımızda başta 4 ilmek örüp daha sonra şu ip çıkarma işlemine başlıyoruz. Daha sonraki ikinci modelde de 2 ilmek örüp daha sonra ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Yani bunu şaşırmamanız için en altta 4 ile başladığımız şurası, ilkini 4 ile başlıyoruz. İkincisini 2 ilmek çekip daha sonra bu işlemi yapıyoruz. Yani şu şekilde 4 2 4 2 diye sayarsanız hangisiyle başlayacağınız belli olur. Yani 4 ile başladık. İlk motifte 4 ile başladık. Daha sonrakiyle 2. Üçüncüyü yine 4 ile 4 2 4 2 diye modelimizi kaydırarak yapıyoruz. Yani bu sizin için kolaylık olur. 4 ile başladığımız için 4 2 4 2 diye hesaplarsanız, yani şaşırdığınız zamanlarda. Evet, şimdi ölçü vermek istiyorum, santimetre ölçüsünü. Eni yaklaşık 30-31 arası. Şöyle boyuna bakayım. Boy olarak da 37 santimetre. Kol ve etek ucu arası şöyle 24 santimetre. Yani şu koltuk altından eteğine kadar olan yer. Evet, bu ölçülerle yaklaşık 1,5-2 yaş arası için uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii çocuğun boyutlarına da bağlı, kilosuna. Evet, modelimiz bu şekildeydi.
Gördüğünüz gibi. Gerçekten görsel olarak güzel bir model. Ve bu model için 2 tane yumak kullandım. Yani 1,5 yumak harcamış oldum. 2 tane yumak almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ip çekme olayı olduğu için biraz fazla ip gidiyor bu model için. Evet, modelimiz bu şekilde. Çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.